Merhabalar, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte Nusret'in menüsünün en popüler yemeklerinden biriyle geldik. Bugüne kadar yaptığım videoları sırala. Bugün kesinlikle bu tarif ilk 3'te yer alacaktır. Bu böyle kendi kendine ağır ateşte. Şimdi tuz, karabiber ve karabiber. Kilosu 62 lira. Büyük yağının geldiği nokta bu. Sululuğu gerçekten bir şelale. Mükemmel, mükemmel gerçekten. Çocuklar neredesiniz? Çocuklar gelin. Evet. Bir kere daha versen. Peki o zaman el sallayın. Bay bay deyin. Bay bay ya. Bay bay. Merhabalar, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte yine harika bir tarif hazırlayacağız. Sizlere Nusret'in menüsünün en popüler yemeklerinden biriyle geldik. Bir dana sırt hazırlayacağız. İnsanların Nusret'e tekrar gitmesini sağlayan tabaklardan bir tanesi bu. Çok seviliyor. En favori yemeklerden bir tanesi. Benim Nusret'teki favori tabağım bu diyebilirim. Bugüne kadar Meatflix'te gördüğünüz yemeklerin hepsi çok lezzetliydi ama bana deseniz ki bugüne kadar yaptığım videoları sırala, bu kesinlikle bu tarif ilk 3'te yer alacaktır. Bu kadar iddialıyız. Bugün bu tarifin inceliklerini sizlerle paylaşacağız. Siz de evde yapma imkanı bulabilirsiniz. Memnun kalacağınızı, beğeneceğinizi düşünüyoruz. Videomuzu beğenirseniz, içerik hoşunuza giderse lütfen like butonuna basmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videoların devamının gelebilmesi için abone olmanızı bekliyoruz. Bizimle olmanız bizi çok mutlu eder. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu haftaki yolculuğumuz Meatflix'in yeni bölümü buradan başlasın. Evet, şimdi eti pişme işlemine hazır hale getireceğiz. 2 parça bonfilem var. Bir tanesi şöyle büyük bir parça. Yaklaşık 1 kilo. İkincisi biraz daha küçük, yaklaşık yarım kiloluk bir parça. İkisi de bonfilenin orta bölgesi, yani Chateaubriand dedikleri bonfilenin baş kısmının ve kuyruk kısmının ayrıldığı ortada kalan tam lokum denen yeri aslında. Bunlardan bir tanesi, bu biraz daha koyu renkli olarak gördüğünüz, yaklaşık 1 ay vakumda dinlendi. Dolayısıyla rengi biraz daha koyulaşmış durumda gördüğünüz gibi. Bu biraz daha taze bir parça, küçük bir parça. Bunu yeni aldım, diğer parçanın yetmeyebileceğini düşünerek. Bununla birlikte işte şurada paketinde gördüğünüz, birazdan yukarıda bunu dilimleyeceğim, kuyruk yağımız var. Kuyruk yağının fiyatını göstermek istiyorum size, daha doğrusu söylemek istiyorum. Gösterilemeyecek kadar küçük yazılmış. Kilosu 62 lira. Kuyruk yağının geldiği nokta bu. Öyle bir talep görüyor ki fiyatları gerçekten kıymanın bile üstüne çıkmış durumda. Çok zor bulunuyor, çok talep görüyor. Sağlıklı olduğu yönünde işte medyada yer alan hekimlerin yaptığı paylaşımlar sonrasında çok aranan bir ürün haline geldi. Gerçekten bulması da kolay değil. Verdiğiniz fiyata rağmen, çabanıza rağmen bulmakta yine de zorlanabilirsiniz. Ama işte bazı yemeklerde kuyruk yağı olmadan olmuyor. Kuyruk yağı gerçekten bu yemek için bir olmazsa olmaz. Peki etleri hazırlarken yapacağımız ilk aşamada çok fazla bir şey yok. Etleri yine ben her zaman yaptığım gibi biraz zeytinyağı ile baharat tutar hale getireceğim. Şöyle sprey zeytinyağı kullanıyorum her zamanki gibi. Sprey zeytinyağı aslında hem yemek israfını önlüyor, fazla zeytinyağı kullanmanızı engelliyor. Çünkü güzel bir şekilde sprey etkisiyle etin her yerine ulaşma imkanı buluyoruz. Fazla kullanmamış, gereksiz kullanmamış oluyoruz. Yemeğin kıymetini bilmek, yemek israfını önlemek aslında hepimizin sorumluluğu ve dikkatli olmamız gereken bir konu. Bildiğiniz gibi bu yönde birçok araştırma yapıldı dünyada ve aşağı yukarı insanlık ürettiği yemeğin 1/3'ünü maalesef çöpe atıyor. Yani dünyada bu kadar açlık varken, bu kadar ihtiyacı olan insan varken önemli miktarda yiyecek maalesef çöplere gidiyor. Bu yönde dikkatli olmakta, bu yönde hassas olmakta fayda var. Şimdi bir sonraki aşamada yapacağımız şey, şu biraz masajlayalım. Şimdi tuz, karabiber. Ve karabiber. Evet, şimdi ateşe gitmeye hazırız. Bu iki nefis parçayı döküm tavada mühürleyeceğiz. Ardından iç sıcaklıklarını ölçeceğiz. İç sıcaklıkları istediğimiz noktaya geldiğinde de ateşten alacağız. Büyük parça istediğimiz iç sıcaklığına ulaşmakta zorlanabilir. Eğer zorlanırsak yapacağımız şey çok basit. 180 derece fırına birkaç derece atacağız eti ve hemen istediğimiz sıcaklığa gelecektir. Şimdi hadi gelin artık eti ateşe götürelim.
Evet, sıra geldi yağı hazırlamaya. Yağı küçük parçalara böleceğiz. Etimiz şurada. Her iki parçada. Baharatın içinde, karabiber ve tuzun içinde dinleniyorlar. Kuyruk yağımız burada. Yaklaşık 500-550 gramlık bir parça. Bunu şimdi böleceğiz. Bu sos tavasına koyacağız. Şimdi kuyruk yağını hazırlamaya başlıyoruz. Bugün bir sürmene bıçağı kullanıyorum. Gerçekten mükemmel bir bıçak. Buradan bizi izleyen sürmenelilere ve varsa Karadeniz'in tüm kardeşlerimize selam olsun. Kuyruk yağını iri iri doğramanız yeterli. Zaten kızarırken kendi içinde eriyecek, küçülecek. Dolayısıyla şöyle gördüğünüz gibi daha büyük parçalara bölmekle yetineceğim. Evet, şöyle kabaca ama yeterli. En küçük parçaları en alta koyuyorum ki eriyip diğer büyük parçaların kızarmasına yardımcı olsunlar. Şunları şöyle, mesela bir parça, şöyle bir parça. Bunlar zaten kızarırken dediğim gibi küçülecekler. Evet. Kuyruk yağımız ateşe gitmeye hazır. Bunun içine hiçbir şey koymayacağız. Ekstra yağ, işte baharat vesaire, tuz, hiçbir şey girmeyecek. Bu böyle kendi kendine ağır ateşte önce salacak yağını, sonra kendi yağında kızarmaya başlayacak ve bittiğinde çok güzel olacak. Yağımız sos tenceresinde pişmeye başladı, erimeye başladı. Şimdi kendi içinde yavaş yavaş kızaracak. Döküm tavamız istediğimiz sıcaklığa geldi. Gördüğünüz gibi dumanlar çıkıyor. Şimdi eti atacağız içine ve mühürlememizi yapacağız. Her iki parçanın da dört tarafı güzelce mühürlendikten sonra iç sıcaklığına bakıp eti dinlenmeye alacağız. O sırada yağlarımızı tamamlayacağız ve tabağımız hazır hale gelecek. Şimdi yavaş yavaş son düzlüğe doğru geliyoruz. Etin her tarafı güzel bir şekilde mühürlendi. Ama biraz daha renk alsın istiyorum ben. O nedenle şu aşamada yapacağımız şey şu. İçeri tereyağı gireceğim. Şöyle etin arasına. Bu tereyağı girdikten sonra tereyağının çözülmesi, yanması saniyeler meselesi. Şöyle biraz ileriye, kurumuş biberi yanına ve altını kısıyorum. Yağın da altını kısıyorum. Yanmasını, çok yanmasını istemeyiz. Yağ şu durumda, gördüğünüz gibi kızarmış durumda. Ve eti fırına atacağız. İçinin 50 derecelere gelmesi lazım. 50 dereceye gelinceye kadar fırında tutacağız. Harika bir şekilde kızardı. Eti mühürlendi. Şimdi fırında final yapıyoruz. Biraz duman oluyor tabii. Yani bu tip pişirmelerde biraz dumanla karşılaşmaya hazırlıklı olmak lazım. Fırın 180 derecede fanlı olarak çalışıyor. Eti içeri atıyorum. Şöyle 10 dakika içeride kalması yeterli. İç sıcaklığı istediğimiz kıvama gelecektir. Ardından da tadımla bugünkü bu harika tarifi finalize edeceğiz. Evet, yine geldik işin en heyecanlı, en keyifli kısmına. Son tadımdayız. İlk tadımı yine ben yapacağım. Şöyle şuradan tam ortasından parça alıyorum. Eti 50 dereceye kadar pişirdim. Bakın gördüğünüz gibi içi kırmızı. Az pişmiş durumda. Şöyle bir parça şuradan alıyorum. Nefis. Çok güzel gözüküyor. Şu akan suya bakar mısınız? Yani etin akan suyu, etin sululuğu gerçekten bir şelale. Şöyle bir parça kızarmış yağ ile birlikte ilk tadımı ben yapıyorum. Mükemmel.
mükemmel. Gerçekten bunu mutlaka denemelisiniz. Yapmanız gereken bonfile almak ve bulabilirseniz işin zor kısmı zaten o kuyruk yağı bulmak. Gerçekten hazırlaması çok basit ve muhteşem bir lezzet. Yani et yemekleri içinde dünya çapında bir tabak bence bu. Bunu hepinize hararetle tavsiye ediyoruz. Ve şimdi son tadım için bugün kimlerleyiz? Bugün çocuklarlayız. Çocuklar neredesiniz? Çocuklar gelin. İşte size sürprizimiz. Bu haftaki sürprizimizi umarız beğendiniz. Lal merhaba, ne var ne yok? İyiyim, çok mutluyum. Her şey yolunda mı? Evet. Harika. Alp sende ne var ne yok? Her şey yolunda mı? İyi misin? Evet, biraz daha coşkulu ama biraz daha sesini duyalım. Mutlu musun Alp? Evet. Evet. Hadi bakalım, ilk tadım, ilk parçayı küçük olduğu için ve kız çocuğu olduğu için tabii ki Lal'e veriyoruz. Ve ikinci parçayı da Alp'e. Çocuklar gerçekten çok lezzetli oldu. Ama bayılmayın. İlk defa yapmadım. Daha önce de birçok kez yaptım ama hepsi çok güzel olmuştu. Bu yine çok güzel oldu çocuklar. Bugün ilk defa bizi izleyenlerle, Meatflix takipçileriyle paylaşıyoruz. Umarız onlar da beğenecekler. Onlar da deneme imkanı bulacaklar. Nasıl olmuş söyleyin bakalım. Ama bayılmadan. Güzel. Beğendin mi? Evet. Alp sen? Ben de. Güzel olmuş mu? Bir kere daha versen. Tamam peki. Sen zaten bir seferde şey olmuyorsun. Hep ikinciyi istiyorsun. Al bakalım. Ben abi olduğu için sana torpil. Güzel mi? Evet. Harika. Bayıldım. İzleyenler like atsınlar mı? Aslında. Hı? Hala abone olmayanlar abone olsunlar mı? Aslında abone olmayı unutmayın ya. Bu için tamam. Peki o zaman el sallayın. Bay bay deyin. Bay bay ya. Bay bay. Evet, böylece bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Bu hafta Nusret'ten bir tarif paylaştık sizinle. Gerçekten çok lezzetli oldu. Nusret, dünya çapında aslında Türkiye'nin yarattığı, Türkiye'nin çıkardığı değerlerden bir tanesi. Dünyanın neresine gitseniz et deyince akla gelen isimlerden biri. Çok başarılı bir konsepti var, çok başarılı bir menüsü var. Yani Nusret'le aslında şu anki haline gelmedim. Dünya çapında bir ün kazanmadan önce tanıma imkanı bulmuştum. Etiler Çamlık'ta kendi et lokantası, restoranı varken tanışma imkanı bulmuştuk. Gerçekten çok efendi, çok çalışkan, yani çok iyi niyetli, temiz kalpli biri. Benim insan olarak da çok sevdiğim biri. Nedense sosyal medyada gördüğüm kadarıyla seveni de çok, sevmeyeni de çok. Sevmeyenler neden sevmiyor bilmiyorum ama Nusret gerçekten bu ülkede iyi ki var dediğimiz kişilerden biri. Nusret'in yöntemiyle dana sırt, yani dana bonfile, fat searing yöntemiyle pişirdik. Yani et yağ kızartma yöntemiyle mühürledik. Gerçekten çok lezzetli oldu. Umuyoruz siz de deneme imkanı bulursunuz. Bugünkü videomuz, bugünkü içeriğimiz hoşunuza gittiyse lütfen like butonuna basmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abonemiz olmadıysanız abonemiz olmanız, aramıza katılmanız bizi çok mutlu eder. Bildirimleri açarsanız her yeni video yüklendiğinde YouTube size haber verecektir. Bu bakımdan bildirimleri de açmanızı tavsiye ederiz. Ve son olarak bugünkü içeriğimizden hoşlanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa içeriği onlarla da paylaşırsanız çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Belki onlar da esinlenme ve uygulama imkanı bulurlar. Çünkü ne diyoruz her zaman? Mutfaktaki lezzet de aynen sevgi gibi. Paylaştıkça çoğalıyor. Yeni tariflerde, yeni içeriklerde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.